Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 91. bölümünde neler olacak, neler yaşanacak tüm ayrıntıları ve detayları aktaracağım. Sadece abone olmayı, çünkü abonelere özel videolarımız gelecek. Aynı zamanda videoyu da en az 150 beğeni bekliyoruz. Ve tabii ki Cuma gününe kadar da yeni gelişmeler, her gün yeni bir gelişme oluyor Yalı Çapkını ile alakalı. Sizlere aktaracağım. Sadece bizleri takip edin ve videoyu sonuna kadar izleyin. Çok önemli detaylar var bu videoda. Şimdi konumuza geçersek, biliyorsunuz İfakat Seyran'a karşı düşmandı. Ve şu an Seyran'la birlikte. Yani az önceki fotoğrafta da gördünüz, Seyran'ı artık seviyor. Bunun sebeplerinden aslında en büyük sebebi artık Seyran ona tabii ki iyi davrandığı için İfakat da onu seviyor. Çünkü İfakat zor zamanlar geçirdi. Şimdi asıl önemli şu. 91. bölümde Ferit ölecek mi? Seyran ölecek mi? Suna ölecek mi? Aslında bu videoda çok önemli sizlere detaylar vereceğim. Özellikle Suna'nın diziye veda etme ihtimali var. Evet, ayrıntıları hemen aktarıyorum şimdi. Biliyorsunuz son sahnede evi taradı Abidin ve aslında Abidin'in kardeşi Büyük Hanım evi tarattırdı ve ciddi anlamda evdekiler tabii ki zarar gördü. Bu zamana kadar dizide böyle bir şey hiç yaşanmamıştı ve şu anda yaşandı. Peki Seyran'ın son sahnede zaten Suna ile Ferit'i duyması da çok yani ince bir detay, ona da geleceğim. Çünkü uzun bir anlatım yapacağım sadece bu olaya dair. Sonuna kadar izlerseniz anlarsınız. Şimdi dediğim gibi şunu belirteyim. Suna'nın diziye veda etme ihtimali var. Evet, bunu net olarak söylüyorum sizlere. Peki %100 mü? Tabii ki değil. Bu bir ihtimal ve bu ihtimal de düşük bir ihtimal değil tabii ki. Yüksek bir ihtimal Suna'nın diziye veda etme ihtimali. Ama tabii ki %20, %30 da olsa diziye veda etmeme ihtimali de var. Ama şunu tahmin ediyorum ki yine dediğim gibi diziye veda edebilir. Bunun en büyük sebeplerinden biri Abidin. Abidin biliyorsunuz Suna'ya ne demişti? Yalıdan dışarı çıkma demişti. Ve Abidin tabii ki kendi elleriyle sevdiğini öldüreceği için veya ciddi anlamda pişman olacak, bu birinci ihtimal. Ama bir diğer ikinci ihtimal de şu ki Abidin sevdiğini yaraladığı için, yani Suna diziden çıkmayacak. Muhtemelen de Suna diziden çıkmayacak ama dediğim gibi sadece çıkma ihtimali de bulunuyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. İki ihtimal var. Zaten bu iki ihtimal normal bir ihtimal ama biz diziden çıkacağını düşünüyor muyuz? Hayır, düşünmüyoruz. Sadece sosyal medyada böyle bir iddia olduğu için bu ihtimali de koydum. Ki olabilir mi? Ters köşe yapıp yapımcı elbette böyle bir şey yaşatabilir. Yani Sunay'ı diziden çıkartabilir. Ama şimdi o konuların hepsine geleceğim. Dediğim gibi Abidin ciddi anlamda sevdiğini vurduğu için, Sunay'ı vurduğu için, hayati tehlikesi olduğu için Abidin çok kötü olacak. Abidin'in psikolojisi yerle bir olacak açıkçası ve Korhanlara eskisi gibi bir saldırı, eskisi gibi bir şey yapamayacak. Çünkü özellikle Abidin dediğim gibi çok pişman olacak. Özellikle bir de Suna diziye veda ederse Korhanların başına daha çok bela olabilir Abidin. Ve şunu söyleyeyim. Evin hizmetlisi vardı biliyorsunuz. Ve Abidin'e bütün bilgileri veriyordu Ayşen. Ayşen ilerleyen bölümlerde Suna ile Ferit arasında yaşananları Abidin'e söyleyebilir ve Abidin bunları duyduktan sonra tabii ki çılgına dönebilir ama bunlar birazcık daha ilerleyen bölümlerde. 93-94 civarlarında ama şu an bu son yaşanandan bahsetmem gerekirse Seyran zaten duydu ama tabii ki şöyle söyleyebilirim ki Seyran uyandıktan sonra tabii ki Seyran diziye veda etmeyecek. Ferit de yine diziye veda etmeyecek. Ferit de dizide olacak. Hayati tehlikeler olabilir. 91. bölümde bu şekilde söylenebilir. İşte hayati tehlikeleri var şöyle böyle, hatta 91. bölüm bu şekilde geçittirilebilir. Ama tabii ki ne Seyran diziden çıkacak ne de Ferit. Seyran uyandığında tabii ki o son sözleri hatırlayacak. Suna ile Ferit'in konuşmalarını hatırlayacak Seyran. Ne demişti Suna? O gece aramızda bir şey olmadı demişti Ferit'e. Ve ondan sonra da zaten saldırı oldu. Yani aslında burada demek istediğimiz Seyran bunların hepsini duydu ve uyandıktan sonra Suna da muhtemelen yaşayacak. Suna'nın da diziye veda edeceğini zannetmiyorum. Suna da muhtemelen yaşayacak ve bunları Seyran tekrardan Ferit ile Suna'ya soracak. Ve bu durum aslında açığa kavuşmuş olmayacak hemen. Onu da belirteyim. Şu an açığa kavuşacak gibi olsa da Seyran bunları ne kadar duyarsa dursun tabii ki ayrıntılı bir olay anlatılmadığı için Suna ile Ferit bu olayı Seyran'a tabii ki öyle açıklamayacak. Yani başka bir şeymiş gibi açıklayacak açıkçası. Ama tabii ki Seyran özellikle Ferit'in davranışlarından dolayı zaten Ferit'ten şüpheleniyordu. O nedenle bu da çok önemli bir detay. Seyran kesinlikle Ferit'in bir şey yaptığını bilecek. Yani Ferit'in bir halt yediğini Seyran bilecek ama ne yaptığını bilmeyecek. Aslında en büyük sebeplerden biri bu tabii ki. Seyran özellikle Suna'ya da ciddi anlamda baskı yapacak. Ferit ne yaptı, Ferit ne yaptı diye bunu soracak ama istediği cevabı alamayacak. Yani bu çok önemli bir detay ama ilerleyen bölümlerde tabii ki bunlar ortaya çıkacak. Sadece 91. bölümde yüksek ihtimalle ortaya çıkmayacak ve ilerleyen 92-93. bölümlerde ortaya çıkabilir.
Ama Seyran eninde sonunda Ferit ile Suna'nın yaşadıklarını öğrenecek ve Ferit'in neden bu hareketleri yaptığını. Biliyorsunuz Ferit Seyran'a karşı ciddi anlamda bir düşmanmış gibi davranıyor. Eskisi gibi bir sevgisi yok çünkü kendisi bir kötülük yaptı ve bu kötülüğü de kafasından çıkartamıyor. Aynı zamanda Ferit'in psikolojisi ilerleyen bölümlerde yine ciddi anlamda zarar görecek ve hani psikolojik anlamda çok kötü olacak Ferit. Yani yaşanacak çok fazla gelişme var aslında, onu söyleyeyim sizlere. Ve hani o kadar çok ihtimal var ki yaşanacak. İnanın gördüğünüzde çok fazla şaşıracaksınız. Çok fazla detay var. Hani bir videoya da sığdıramıyorum bunu. O yüzden hani daha çekeceğimiz videolar olacak elbette. Yarın da yine uzun bir video yayınlayacağız. Bunları da kesinlikle izleyin. Çünkü her videoda daha bir detay anlayacaksınız. Öğreneceksiniz. Şu an sadece bir konu üzerinden gidiyoruz. Çünkü ciddi anlamda detaylı. Ferit tabii ki uyandıktan sonra Seyran Ferit'e bunları soracak. Hani diyecek. Tabii ki bir de Ferit'in biliyorsunuz bir psikolojik durumu var. Bu psikolojik durumu içinde de her şeyi onun yüzünden olduğunu düşünüyor Ferit. Yani şu an Seyran vurulduğu için Seyran'ın vurulduğunu da kendisi yüzünden olduğunu bilecek ve o nedenle hani bütün yalıyı Ferit zarar soktuğunu düşünecek, zarara soktuğunu ve bütün yalıyı tehlikeye attığını düşünerek Ferit'in psikolojisi daha da bozulacak. İlerleyen bölümlerde bunu çok da rahatça göreceğiz. Zaten Ferit yine birazcık Seyran'a karşı iyi davranmaya çalışacak. Başlayacak iyi davranmaya. Çünkü Seyran vuruldu ve vurulduğu için de haliyle ona kötü davranamaz. Onu çünkü çok seviyor. Sadece ablasıyla yaşadığı kötü bir durumdan dolayı bunlar oldu. Zaten ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak. Dediğim gibi Abidin de ilerleyen bölümlerde bunları öğrenecek. Suna, Ferit ve hani Seyran dışında yalıdakilere bir şey olmadı. Ama Abidin dediğim gibi hani Suna'nın vurulduğunu öğrendiğinde, Ferit'in vurulduğunu, aynı zamanda yine Seyran'ın vurulduğunu öğrendiğinde ciddi anlamda psikolojik olarak çok fazla bozulacak. Psikolojisi çok fazla bozulacak çünkü hani Abidin biliyorsunuz onlarla yatıp kalktı, onlarla en çok sevdikleri, yalıda en fazla sevdikleri zaten Ferit, Suna ve Seyran. Abidin'in en fazla sevdikleri ve yakın gördükleri bunlar. Yani canına hiçbir şekilde zarar gelmesini istemiyor Abidin. Ne Suna'nın, ne Ferit'in, ne Abidin'in. Tabii ki böyle bir şey yapması yalıya iyi değil ama en azından içeride dur dedikleri için de böyle bir şeyin de Abidin göze aldı ve yaptı ama hani zarar gördüklerini duyduğunda Abidin, Ferit'in, Suna'nın, Seyran'ın zarar gördüklerini duyduğunda ciddi anlamda psikolojik olarak bozulacak ve hani araya birazcık sıcaklık girecek. Ama ne kadar sıcaklık girerse girsin şunu belirteyim. Korhanların dönemi yavaş yavaş başlıyor. Özellikle Halisa bu yapılanları asla ama asla karşılıksız bırakmayacak. Korhanlar ve Büyük Hanım arasında çok daha büyük çatışmalar göreceğiz. Ama en büyük çatışmayı Korhanlar yapacak. Yani Korhanlar Büyük Hanım'ı alt üst edecek. Korhanlar Büyük Hanım'ı bitirecek. Ama yani Büyük Hanım bitirene kadar da ciddi anlamda canlarına ve mallarına zarar gelebilir. Zaten sizlere daha detaylı bir şekilde aktaracağım. Bakın bu video biliyorum kısa oldu ama emin olun çok daha güzel hani detaylı videolarımız olacak. Anlatamıyorum, çok fazla şey var yaşanacak ve bu yaşananları da size tek tek anlatmaya çalışıyorum ama birazcık daha devam etmek gerekirse ilerleyen bölümlerde Korhanlar özellikle Seyran, Suna, Ferit iyileştiğinde Korhanlar özellikle Halisa'nın emriyle beraber Büyük Hanım'a ve Büyük Hanım'ın evine, Büyük Hanım'ın konağına, çocuklarına ciddi anlamda Halisa'ya zarar verecek. Yani Halis Korhan dönemi artık bu bölüm itibariyle ya 91 ya da 92. bölüm itibariyle başlayacak arkadaşlar. Ya tahminim 91. bölümde Halisa bir şey yapmayacak. Çünkü Ferit, Suna, Seyran bunlar vuruldu ve hastaneye kaldırılacak haliyle. Ve 91. bölüm birazcık hastanede geçecek. Ferit'in, Suna'nın, işte Seyran'ın tedavi durumlarıyla alakalı hastanede de geçecek. Aynı zamanda Kazım Ağa, İki kızının da vurulmasından dolayı Abidin'e ve Büyük Hanım'a ciddi anlamda öfke duyacak ve Kazım Ağa da artık bütün kozlarını kullanıp Büyük Hanım'a karşı gelecek. Hani Büyük Hanım'a karşı Kazım Ağa güçlerini gösterecek. Özellikle Kazım Ağa'nın da ben değişeceğini düşünüyorum. Hani güç bakımından Büyük Hanım'a karşı kızlarına vurulduğundan dolayı ciddi anlamda güçlü bir şekilde karşılık verecek. Yine aynı şekilde onların canlarına kadar zarar verecektir. Kazım Ağa'nın gözü dönecek. Yani tahminim bu. Kazım Ağa'nın gözü dönecek veya dönmese de Halisa ile işbirliği yaparak yani elinden geleni yapacak. Özellikle zaten sizlere söylediğim gibi hani Korhanların dönemi başlıyor ve Büyük Hanım'a da ciddi anlamda zarar verecekler. Anlatacağım detaylar bu şekilde. Sadece bu konu üzerinden gidebildim çünkü çok fazla detay ve ayrıntı var. Diğer konular üzerinden de gideceğim. Hani yeni videoyu yarın yayınlayacağım. Yine 10 dakikalık bir video olacak.
Ve inanılmaz yine detaylar içerecek. Tabi setten gelen görüntüler oluyor vesaire. Yarın da fragman günü, bakalım neler olacak. Fragman gelecek mi? Detayları aktaracağım. Abone olun. Videoyu beğenin. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Görüşmek üzere.